Gran Telescopico Canarias. Dünyanın en büyük tek diyafram açıklığına sahip optik kızılötesi teleskobu. Yapımı 7 yıl sürdü ve 130 milyon euroya mal oldu. Kanarya Adaları'ndaki bu teleskop, 2016 yılında Dünya'dan 500 milyon ışık yılı uzaklıktaki UGC 0180 galaksisinin bir görüntüsünü yakaladı. Peki yeryüzünden bunu fotoğraflamayı başarabiliyorsak, uzaya neden teleskop gönderiyoruz? Yeryüzünden uzayın gözlenmesini engelleyen 4 farklı neden vardır. Bunlar gözlem yapacağımız şeyin uzaklığı, ışık kirliliği, hava durumu ve atmosferik türbülans dediğimiz atmosferden geçen ışıkların kırılarak yeryüzüne inmesidir. Böylesi durumda baktığımız her parlayan şey bize göz kırpıyor gibi görünecektir. Aynı zamanda atmosfer, yeryüzüne düşen kızılötesi ve morötesi ışınların çoğunluğunu da engeller. Bu sebeple dünyanın atmosferinin dışından yapılan gözlemler daha iyi sonuç vermektedir. Teleskoplar bir mercek ya da ayna gibi bir optik eleman sayesinde gelen ışığı büyük bir alandan küçük bir alana toplar. Optik çapı ne kadar büyükse o kadar çok ışık toplayıp odaklayacağından sönük olan cisimler o kadar görünür hale gelir. Ancak Hubble'ın aynası yerdeki en büyük gözlem evlerinde bulunanlardan çok daha küçük olmasına rağmen teleskopun dünyanın atmosferinin üzerindeki konumu ona inanılmaz bir netlik kazandırıyordu. Görüntüler yeryüzündeki teleskoplardan çok daha fazla detay içeriyordu. Hubble, dünya etrafındaki yörüngesine gönderildiğinde Güneş sistemimizdeki gezegenlerin hava durumundan diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerin doğuşuna kadar her şeyi araştırmak için tasarlanmıştı. Hubble, Uranüs'ün çevresindeki halkalar ve Plüton'un çevresindeki uyduları buldu. Hubble sayesinde Güneş sistemimizin gerçekte neye benzediğini ve nasıl çalıştığını çok daha iyi anladık. Evrenin yaşının 13.8 milyar yıl olduğunun belirlenmesinde yardımcı oldu. Neredeyse her büyük galaksinin merkezinde bir kara delik olduğunu gördük. 1990'da yörüngeye yerleştirildikten sonra bilim adamları, ana aynanın teleskobun çalışmalarını kısıtlayacak şekilde yanlış yerleştirildiğini tespit etti. 1993 yılında bir uzay mekiği yolculuğunda bu sorun giderildi. Hubble teleskobu tarafından kaydedilmiş olan Hubble Ultra Derin Alan adlı fotoğraf, bugüne kadar görünür ışık ile en uzak mesafeden alınmış en detaylı görüntüydü. 2021 yılında uzaya gönderilen ve Hubble'ın ardılı olan James Webb Uzay Teleskobu birçok açıdan daha üstün astronomik araştırma programlarına sahip. Hatta sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan büyük patlamadan 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek. Amacı da zaten evrende oluşan ilk galaksileri bulmak ve gezegen sistemlerini oluşturan yıldızları gözlemek. Aynı zamanda dünyadan yaklaşık 1 milyon 600 bin kilometre uzakta, Güneş'in yörüngesinde dönen kızılötesi bir teleskop olma özelliği taşıyor. Uzak evrenin şimdiye kadarki en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsü olan Webb'in ilk derin alanı olarak adlandırılan bu fotoğrafı görüntüledi. Bu şimdiye kadar gözlemlenen en soluk nesneler de dahil olmak üzere yüzlerce galaksiyle dolu olan bir galaksi kümesinin fotoğrafı. Bu görüntüdeki Gökada kümesi 4.6 milyar yıl önce ortaya çıktığı şekliyle bize görünmektedir. Işığın yolculuğunun bile yıllar aldığı bu koca evreni keşfetmenin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu fotoğrafın diğer tarafında olduğunuzu düşünün. Dünyaya karşıdan bakıyorsunuz. O kadar gelişmiş teleskoplarınızın olduğunu varsayalım ki size milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin üzerindeki dereleri, tepeleri gösteriyor olsun. Bu teleskoptan dünyaya baktığınızda bugünü değil, 4.6 milyar yıl öncesini göreceksiniz. Dünyanın yaşının 4.54 milyar yıl olduğunu da hesaba katarsak, aslında dünya diye bir gezegenin varlığını bile göremeyecektiniz. Galileo'nun Jüpiter'in uydularını keşfetmesi, Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızının Jüpiter'in üzerindeki etkisinin izlenmesi, Hubble'ın yaratılış sütunlarını fotoğraflaması ve bulunan milyarlarca farklı keşif, hepsi bize evrenin nasıl oluştuğu hakkında inanılmaz bilgiler verdi. Bakalım Webb Uzay Teleskobu bize evrenin oluşumu hakkında neleri gösterecek?